Birkaç hafta geçmiş, mezuniyetin coşkusu yerini sakin bir hayata bırakmıştır. Arven ve Batu yan yana oturur. Karşılarında yakın arkadaşları olan bir çift bulunmaktadır. Çift birbirlerine sevgiyle bakarak Arven'e neşeyle bir şeyler anlatır. Arven onları samimi bir şekilde dinlerken gözleri sık sık Batu'ya kayar. Arven masum bir zarafete sahiptir. Yüzündeki sıcak gülümseme karşısındakini içtenlikle dinlediğini belli eder. Gözleri canlı, parıltılıdır. Saçları omuzlarına dökülen sade bir güzellikle hareket eder. İfadesinde her zaman merak ve şefkatin karıştığı yumuşak bir duygu vardır. Batu ilk bakışta dikkat çekicidir. Düzgün hatlı yüzü, özenle taranmış saçları ve kendinden emin duruşuyla ilgi çekmeyi bilen bir gençtir. Ancak o kendine güvenin ardında sürekli bir mesafe, bir soğukluk taşır. Gözleri eleştirir gibi kısılmış, dudaklarının kenarında sürekli bir memnuniyetsizlik ifadesi vardır. Elindeki telefonla oyalanırken dikkatsizdir. Parmakları ekrana rastgele dokunur. Yüzündeki ilgisizlik ortamın sıcaklığına yabancı bir soğukluk katar. Arven onun dikkatini çekmek için dirseğiyle hafifçe dokunur. Batu'nun telefonu elinden kayar ve yere düşer. Batu'nun yüzünde aniden öfke belirir. Az önceki sakin duruş bir anda saldırgan bir kabukla yer değiştirir. Yere eğilip telefonu alırken gözlerini Arven'e diker. Sesi yükselir, kelimeleri keskinleşir, masadaki çiftin gülümsemeleri donar. Kafedeki diğer müşteriler çıkan sessiz gerginliğin içine döner. Arven'in gözleri dolmaya başlar. Yüzü kızarır, dudakları titrer, sessizce paltosunu alır ve hızlı adımlarla dışarı çıkar. Batu arkasından yalnızca kısa bir an bakar. Ardından başını çevirir, oturduğu yerde kalır. Yüzündeki o soğuk, donuk ifade artık yalnızca bir kibir değil, içi bomboş bir yalnızlıktır. Salim televizyon karşısında bir şeyler izlerken Aynur mutfakta meyve soyar. Kapı açılır. Arven'in geldiğini duyan ikisi de gülümseyerek kapıya döner. Ancak o gülümseme birkaç saniye içinde donar. Arven gözleri yaşlı, soluğu kesilmiş halde odasına koşar. Salim'in yüzündeki şaşkınlık hızla öfkeye dönüşür. Gözleri kararır. Sesi çıkmaz. Yalnızca nefes alışları hızlanır. Ayağı fırlar. Sert adımlarla kızına yönelir. Aynur hemen önüne geçer. Elleriyle durdurur onu. Salim derin derin nefes alır. Bir an başını eğer, sonra sessizce geri çekilir. Aynur'un gözlerinde endişe, korku ve merhamet birbirine karışır. Kocasına son bir bakış atar. Ardından telaşla kızının odasına girer. Salim olduğu yerde kalır. Hüzün ve öfke aynı anda yüzüne çöker. Bir damla yaş yavaşça yanağından süzülür. Aynur kapıyı sessizce kapatır. Arven yatağında yüzüstü uzanmış hıçkırıklarla ağlamaktadır. Aynur ağır adımlarla yaklaşır, yatağın kenarına oturur. Ellerini uzatır. Kızının başını okşamak ister ancak Arven birden doğrulup annesine sarılır. Aynur'un gözleri dolar, dudakları titrer. Kızını kollarının arasına alır, yavaşça saçlarını tarar. Odayı yalnızca bir annenin kalp atışları ve bir çocuğun ağlayışı doldurur. Zaman yavaşlar. Aynur kızının sırtını şefkatle sıvazlarken gözlerinden süzülen yaşları sessizce içine akıtır. Aradan birkaç hafta geçmiştir. Siyah bir araba Arven'in evinin önüne yanaşır. Arven şık, siyah kıyafetiyle arabadan iner. Yüzündeki öfke bastırmaya çalıştığı kırgınlığın bir yansıması gibidir. Kapıyı sertçe kapatır. Batu da sinirle arabadan iner. Kibirli yüzü bu kez öfkeyle karışmış, bakışları sertleşmiştir. Arven apartman kapısına yönelirken Batu onu kolundan yakalar. Parmağının izleri bileğine geçecek kadar sıkıdır. Arven irkilir. Korku dolu gözlerle ona bakar. Batu bir anda ne yaptığını fark eder, elini hızla çeker. Başını eğip arabasına yönelir. Bir kelime bile etmeden kapıyı çarpar ve uzaklaşır. Arven'in gözlerinden yaşlar süzülür. Kolundaki morluğu fark eder, şalını omzuna atarak kolunu kapatır. Derin bir nefes alır, kendini toparlar ve sessizce apartmana girer. Arven kapıdan içeri girdiğinde yüzünde yapay bir gülümseme vardır. Kırgınlığını ve acısını belli etmeden ailesine kısa bir selam verir. Ardından sessizce odasına çekilir. Salim ve Aynur birbirlerine endişeyle bakar. Salim'in yüzündeki yorgun ifade yerini yeniden öfkeye bırakır.
Damarları belirginleşir, gözleri kararır. Elleri titremeye başlar. Aynur bu halini görünce korkar, yanına oturur. Ellerini tutarak sakinleştirmeye çalışır. Ancak Salim'in nefesi hızlanır. Bir anda ayağa kalkar ve kararlı adımlarla Arven'in odasına yönelir. Kapı hızla açılır ve odadaki hava donar. Arven korkuyla irkilir. Morarmış kolunu gizlemek istercesine göğsüne bastırır. Salim kızının bu hareketini fark eder. Birkaç saniye baka kalır, ardından bir anda yaklaşır. Sert bir refleksle kızının kolunu tutar, hafifçe kendine çeker. Arven'in kolundaki morluk. Gördüğü anda Salim'in yüreği sıkışır. O an odadaki her şey sessizleşir. Bakışları donuklaşır, gözleri kızarır, nefesi kesilir, dişlerini sıkar. Bir adım geri çekilir, dengesini kaybeder gibi olur. Anne çabuk gel! Aynur içeri girer. Korku ve panik içindedir. Salim'in yüzü acı ve öfkenin arasında sıkışmış gibidir. Arven'in gözleri pişmanlıkla dolar. Salim gözlerini kapatır. Derin, titrek nefesler alır. Göğsü inip kalkar. Birkaç saniye boyunca hiçbir şey söylemez. Yalnızca nefesini kontrol etmeye çalışır. Gözlerini açtığında hala öfkelidir. Ancak içinde sönmeye başlayan bir kırılma vardır. Özür dilerim baba, özür dilerim. Salim kızının sesini duyduğunda gözlerinden yaş süzülür. Yavaşça yaklaşır, diz çöker ve kızına sarılır. Sen neden özür diliyorsun meleğim? Arven babasının kollarında ağlamaya devam eder. Salim onu bırakmaz. Kollarının arasında yalnızca kızını değil, bir babanın tüm çaresizliğini tutmaktadır. Bir gün sonra akşamüstü sessizliği apartmanın önünde yankılanır. Batu kapıyı açmak üzereyken bir anda karşısında Salim'i bulur. Salim'in gözlerinde öfke kadar kararlılık da vardır. Hiçbir şey söylemeden bir süre birbirlerine bakarlar. Batu'nun yüzü donar. Şaşkınlık ve korku arasında sıkışmış bir ifade yerleşir. Sonra başını öne eğer, sanki ne geleceğini biliyormuş gibidir. "Benimle gel." Batu itiraz etmez. Sessizce arkasından yürür. Salim önde, adımları serttir. Arabasına doğru gider. Batu tedirgin ama sessiz bir kabullenişle arka koltuğa oturur. Salim direksiyonu kavrar, motoru çalıştırır ve araba sessiz sokağın içinden hızla uzaklaşır. Aynur salonda televizyon izlerken fasulye ayıklar. Kapı açılır. Salim yanında Batu'yla içeri girer. Aynur bir an dona kalır. Şaşkın bakışlarını kocasına çevirir. "Arven!" Biraz sonra Arven salona girer. Batu'yu görünce durur. Yüzündeki ifade hızla endişeye dönüşür. Baba, ne oluyor? "Otur Batu." Batu sessizce sandalyeye geçer. Salim bir sandalye çekip tam karşısına oturur. Arven babasının yüzündeki öfkeyi sezmiş gibi endişeyle yanına gelir. Baba, böyle bir şeyi... Salim elini kaldırarak sözünü keser. Odanın içi sessizliğe gömülür. Arven susar, gözleri dolmuştur. Aynur geride ayakta durur. Sessizce izler. Endişesi yüzünden okunur. "Yüzüme bak." Batu başını kaldırır. Utançla ama kaçmadan Salim'e bakar. Salim derin bir nefes alır. Sanki boğazında bir düğümle konuşmaya hazırlanır. Sadece kalan ömrümü değil, onun doğduğu gün ilk kez kucağıma alıp gözlerinin içine baktığım o anı da verdim ona. O an bütün ömrümü o bakışa adadım. O küçücük gözlerde yaşama sebebimi buldum. Dünyanın en iyi adamı olmadığımı biliyorum. Belki en iyi baba da değilim. Ama emin olduğum bir şey var. Kızım benimle gurur duysun diye yaşadım. Hayatta hiçbir şeyden korkmasın diye elimden gelenin hep fazlasını yaptım. Onu korumak için ömrümü seve seve veririm. İşler ters gitmiş olabilir. Hayat bazen acımasızdır. Ama bu kimseye başkasının canını yakma hakkı vermez. Ne Arven'e ne bir başkasına. Öfke bir insanın zayıflığı olabilir ama o zayıflığın bahanesi olamaz. Batu başını eğer.
Salim'in sesi alçalır ama kelimeleri ağırdır. Hayatta karşılaştığın zorluklara nasıl tepki vereceğini ben belirleyemem. Ama öfkenin sadece seni etkilediği sürece bir anlamı vardır. Başkalarının kızlarına bağırmaya, kalplerini kırmaya, onurlarını zedelemeye hakkın yok. Yok Batu, veremezsin o hakkı kendine. Ben sıradan bir adamdım. Ta ki kızım dünyaya gelene kadar. O gün hayatımdaki her şeyin anlamı değişti. Artık kim olduğumun bir önemi yoktu. Önemli olan onun gözlerinde kim olduğumdu. Hiçbir baba kızının gözünde basit bir adam olmak istemez. Her baba kahramanı olmak ister. Sığınağı, güveni, nefesi olmak ister. Ve sonunda yaşamak bile sadece onun için yaşamak haline gelir. Sonra bir gün senin gibi biri çıkar. Sırf öfkesine yenildiği için benim yaşama sebebime el uzatabileceğini düşünür. Batu'nun yüzü kızarır, utancından başını kaldıramaz. Gözleri doludur ama konuşamaz. Sessizliği her şeyi anlatır. Salim gözleri yaşlı bir halde kızına döner. Arven'in bakışlarında hem hüzün hem gurur vardır. Bir kızın babasına duyduğu güvenle karışık hayranlık sessizce odayı doldurur. Kızım, hayat senin. Senden onu almaya hakkım yok. Ama gerçekten istediğin bu mu? Hak ettiğin değer bu mu? Ben sana ya da annene böyle mi davrandım? Senin bir damla gözyaşın benim bütün ömrüme bedel. Sana bir şey olsa nefesim kesilir benim. Bu mu kendine verdiğin değer? Baban nefes aldığı sürece sana kimse zarar veremez. Sen buna izin versen bile ben vermeyeceğim. Seni karşıma almam gerekse bile yine de vermeyeceğim. Ben senin en yakın arkadaşınım kızım. Baban var senin arkanda, baban. Hiçbir şeyden korkmayacaksın. Kimseye boyun eğmeyeceksin. Bu hayat senin. Kararlar da öyle. Ama bil ki baban senin sığınağın. Ne zaman ihtiyaç duyarsan ben buradayım. Seni her şeyden çok seviyorum. Arven şaşkınlıkla başını kaldırır. Gözlerinden yaşlar süzülür. Salim ayağa kalkar. Kapıya yönelir. Baba, ne olur bana sırtını dönme. Arven koşar. Babasına sarılır. Salim kızını kollarına alır. Gözlerinden yaşlar süzülür. O an evin içinde yalnızca nefesleri ve birbirlerine sarılışlarının sesi kalır. Batu kendinden oldukça utanmış bir şekilde gözünden bir damla yaş akarak Arven ve babasını izler. Aynur Batu'nun ağladığını fark eder. Batu hiçbir şey demeden hızla dışarı çıkar. Aynur bir süre düşündükten sonra arkasından çıkar. Batu gözyaşları içinde apartmandan çıkar. Aynur arkasından seslenir. Batu, Batu durur ama arkasını dönmez. Gözyaşlarını silip derin bir nefes alır. Sonra yavaşça döner. Salim amcanın babası annesine bu hayatı zindan etti. Kadın yaşadıklarına dayanamadı ve gitti. Salim'le tanıştığımda dışarıdan güçlü, ne yaptığını bilen bir adam gibiydi. Ama ben onun içindeki kırılmış çocuğu görebiliyordum. Çünkü ben de aynıydım. Aynı acıyı taşıyordum. Biz birbirimizin yaralarını sardık. Birlikte iyileştik. Kızımızın da bizim yaşadığımız acıyı yaşamasını istemedik. Ne kadar zor günlerden geçersek geçelim, birbirimize sırtımızı dönmedik. Salim babasının ona ve annesine yaptıklarını bize yapmadı. Geçmişine sığınıp bahanelere sarılmadı. O zinciri kırdı. Bunu yalnızca bizi sevdiği için değil, nasıl bir adam olmak istediğini bildiği için yaptı. Batu, ben senin gözlerinde de aynı karışıklığı, aynı öfkeyi görüyorum. Ama o öfkenin altında
iyi bir adama dönüşmek isteyen biri var. İstersen sen de yapabilirsin. Gerçekten istersen. Batu hiçbir şey söylemez. Gözleri yeniden dolar. Başını eğip hızlı adımlarla uzaklaşır. Aynur bir süre ardından bakar, sonra derin bir nefes alarak eve döner. Necla akşam yemeğini salonun ortasındaki masaya hazırlar. Mutfaktan salona geçer. Elindeki tabakları dikkatle masaya yerleştirir. Tam mutfağa döneceği sırada gözleri kızarmış, yüzü hüzünle dolu Batu'yu fark eder. Oğlum, iyi misin sen? Batu cevap vermez. Sadece yürüyüp annesine sıkıca sarılır. Oğlunu ilk kez bu kadar kırılmış, bu kadar savunmasız gören Necla'nın gözleri dolar. Affet beni anne. Ne olur affet. Oğlum, ne oldu bir tanem? Seni çok seviyorum anne. Seni çok seviyorum anne. Necla duydukları karşısında artık kendini tutamaz. Kollarını oğlunun etrafına dolayarak gözyaşları içinde sıkıca sarılır. Aradan bir hafta geçer. Salim salonun ortasındaki koltuğa oturur. Sağında Arven babasına sıkı sıkı sarılır. Solunda Aynur kocasının omzuna başını dayar. Üçü birlikte film izler. Kapı çalar. Arven kalkar ve kapıya yönelir. Kapıyı açtığında karşısında saçını taramış, kirli sakalını kesmiş, şık giyimli Batu durur. Batu'nun ellerinde büyük bir papatya demeti vardır. Arven şaşkınlıkla Batu'ya bakar. Arkasından Aynur ve Salim belirir. Aynur meraklı bir ifadeyle Batu'ya bakar. Salim ise çocuğun giyimi ve elindeki çiçeğe muzip ama hafif kızgın bir ifadeyle bakar. Buraya sadece özrümü kabul etmen umuduyla geldim. Benim senin gibi bir ailem olmadı. Babamın gözlerinde senin babanınkinde gördüğün gibi bir sevgi görmedim. Anneme olan davranışlarına içten içe kızsam da babam gibi olmak için çabaladım. Bunun doğru olduğuna kendimi inandırdım. Duygularımı sana açamadım. Beni küçümsemenden korktuğum için hep sert biri olarak görünmeye çalıştım. Seni kaybetmekten korktuğumu belli edersem beni artık sevmemenden korktum. Geçmişimi değiştiremem. Onun açtığı yaraları sana kendimi açmadan, bedelini sana ödeterek hissettirdiğim için ne kadar özür dilesem az. Artık kim olduğumu ve nasıl bir insan olarak yaşamak istediğimi biliyorum. Kötü biri değilim ve öyle biri olmayacağım. Batu'nun gözleri dolar, Arven'in de gözleri yaşla parlar. Aynur'un yüzünde hüzün, Salim'in bakışlarında ise kırgın ama anlayışlı bir sessizlik vardır. Arven senin gibi bir babası olduğu için çok şanslı Salim amca. Ben asla senin yerini dolduramam. Buna cüret bile edemem. Ama eğer beni affederseniz, gözyaşlarının bundan sonra sadece mutluluktan akmasına izin vereceğim. Çünkü Arven'i çok seviyorum Salim amca. Onu asla incitecek bir şey yapmayacağım. Senin hastanede aşık olduğun bir çift göz benim sığınağım artık. Batu çiçekleri Arven'e uzatır. Arven ağlamamak için kendini zor tutar. Arkasına dönerek yalvarır şekilde babasına bakar. Aynur da bakışlarını kocasına çevirir. Salim önce kızına bakar ve biraz yumuşar. Sonra Aynur'a bakar. Aynur hafif bir gülümsemeyle, gözleriyle onay verir. Salim sert görünmeye çalışırken içinde tuttuğu duyguyu mizahla bastırır. Yüzünde muzip bir gülümseme vardır, sesini hafifçe yükseltir ve Batu'ya dönerek konuşur. Kızımı kimseye vermiyorum. Vermeyeceğim de. Turşusunu kuracağım, haberin olsun. Kapı kapanır. İçeriden yükselen sessizlik artık acıdan değil, huzurdandır. Bir zamanlar öfkeyle açılan sayfa şimdi sevgiyle kapanır. Kapanmayan yaralar kalır belki ama insan sevilmeyi öğrendiği anda kötülük nesilden nesile geçemez artık.